Pazar günüydü. Bay Utterson ile Bay Enfield, her zamanki pazar yürüyüşlerine çıkmışlardı. Yolları tesadüfen yine o dar yan sokaktan geçti. O gizemli kapının önüne geldiklerinde, ikisi de durup içeriye baktı. Dedi Enfield, en azından o hikaye artık sona erdi. Bay Hyde'ı bir daha asla göremeyeceğiz. Umarım göremeyiz, dedi Utterson. Sana daha önce hiç söylemiş miydim? Ben de onu bir kez gördüm. Ve senin hissettiğin o derin tiksintiyi aynen paylaştım. O adama bakıp da tiksinmemek imkansızdı zaten, diye karşılık verdi Enfield. Bu arada, buranın Doktor Jekyll'ın evine çıkan arka kapı olduğunu bilmediğimi sandığında, beni ne kadar aptal bulmuş olmalısın. Bunu öğrendiğimde bile sana hemen söylemediğim için kendimi biraz suçlu hissettim. Demek sonunda öğrendin, öyle mi? Dedi Utterson. Madem durum böyle, iç avluya girip pencerelere bakabiliriz. Doğrusunu söylemek gerekirse, zavallı Jekyll için çok endişeleniyorum. Dışarıda bile olsa, bir dostun varlığı belki ona iyi gelebilir. İç avlu oldukça serin ve nemliydi. Bölge, erken çöken alacakaranlıkla dolmuştu. Ama yukarıdaki gökyüzü, gün batımının ışıklarıyla hala parlaktı. Tam ortadaki 3 pencereden biri yarıya kadar açıktı. Utterson, pencerenin hemen yanında oturan Doktor Jekyll'i gördü. Açık havada, sanki bir mahkum gibi oturuyordu. Yüzünde sonsuz bir hüzün vardı. "Ne, Jekyll, diye seslendi Utterson. "Umarım daha iyisindir." "Çok bitkinim Utterson," diye yanıtladı doktor, derin bir hüzünle. "Çok moralsizim, çok düşkünüm. Ama çok uzun sürmeyecek, şükürler olsun." "Çok fazla kapalı kalıyorsun," dedi avukat. "Dışarı çıkmalısın. Bak, Bay Enfield ve benim gibi yürüyüp kan dolaşımını hızlandırmalısın. Bu arada tanıştırayım, kuzenim Bay Enfield. Doktor Jekyll. Hadi ama, al şapkanı, bizimle şöyle hızlıca bir tur at." "Çok naziksin," diye iç çekti doktor. "Çok isterdim, hem de çok. Ama hayır. Bu tamamen imkansız. Buna hiç cesaretim yok. Ama inan bana Utterson, seni gördüğüme çok sevindim. Bu gerçekten büyük bir zevk. Seni ve Bay Enfield'ı yukarı davet ederdim ama burası gerçekten hiç uygun değil." "O halde," dedi avukat samimiyetle, "en iyisi biz burada kalalım. Bulunduğumuz yerden seninle konuşmaya devam ederiz." "Ben de tam olarak bunu teklif edecektim," diye karşılık verdi doktor, hafifçe gülümseyerek. Ama bu sözler ağzından daha yeni çıkmıştı ki, gülümsemesi aniden silindi. Yüzünü öyle korkunç bir dehşet ve umutsuzluk ifadesi kapladı ki, aşağıdaki iki adamın adeta kanı dondu. Değişimi sadece bir anlığına görebildiler, çünkü pencere hızla aşağıya kapatıldı. Fakat o tek bir bakış bile yetti. Dehşet. Aşağıdakiler, tek bir kelime bile edemeden avludan ayrıldılar. Derin bir sessizlik içinde o yan sokaktan geçip gittiler. Sonunda, pazar günleri bile hayat belirtilerinin olduğu komşu ana caddeye ulaştıklarında, Bay Utterson başını çevirdi ve yoldaşının gözlerine baktı. İkisinin de yüzü sapsarıydı ve gözlerinde birbirini yansıtan büyük bir dehşet okunuyordu. "Tanrı bizi affetsin," dedi Bay Utterson. Ama Bay Enfield, sadece çok ciddi bir ifadeyle başını sallamakla yetindi. Ve yeniden o derin sessizliğe büründü. Bay Utterson, bir akşam yemeğinden sonra şöminesinin başında oturuyordu. O sırada Poole'un beklenmedik ziyareti karşısında oldukça şaşırmıştı. "Beni kutsa Poole, seni buraya ne getirdi?" diye bağırdı. Sonra adama dikkatlice bir kez daha baktı. "Seni dertlendiren şey ne? Şu bizim doktor yoksa hasta mı?" "Bay Utterson," dedi adam. "Bir şeyler yanlış. Otur, işte senin için bir kadeh şarap," dedi avukat. "Şimdi acele etme. Bana açıkça ne istediğini söyle." "Doktorun hallerini bilirsiniz efendim," diye yanıtladı Poole. "Kendini nasıl eve kapattığını. Yine o odaya kapandı. Ve bu hiç hoşuma gitmiyor efendim. İstersem öleyim, ama Bay Utterson." "Efendim, ben korkuyorum." "Şimdi, benim iyi adamım," dedi avukat. "Açık ol, ne hakkında korkuyorsun?" "Yaklaşık bir haftadır korkuyorum," diye karşılık verdi Poole inatla. Ve avukatın sorusunu görmezden gelerek ekledi. "Ve artık dayanamıyorum." Adamın görünüşü, sözlerini fazlasıyla doğruluyordu. Tavrı kötüye doğru değişmişti. Korkusunu ilk dile getirdiği an hariç, avukatın yüzüne bir kez bile bakmamıştı. Hala dizindeki bardağın ve şarabın tadına bakmamıştı. Gözleri yerin bir köşesine takılıp kalmıştı. "Artık dayanamıyorum,"
diye tekrarladı. Gel, dedi avukat. İyi bir sebebin olduğunu görüyorum Poole. Ciddi bir sorun olduğunu görüyorum. Bana ne olduğunu olduğu gibi anlatmaya çalış. Sanırım kötü şeyler oldu, dedi Poole boğuk bir sesle. Kötü şeyler mi, diye bağırdı avukat. Oldukça korkmuştu ve korktuğu için de sinirlenmeye meyilliydi. Ne saçmalık, kim kötü bir şey yapabilir ki? Söyleyemem efendim, dedi uşak. Ama benimle gelip, kendin görür müsün? Bay Utterson'ın tek cevabı kalkıp şapkasını ve paltosunu almak oldu. Uşağın yüzünde beliren o büyük rahatlamayı hayranlıkla izledi. Ve uşak, şarabın tadına bile bakmadan kendisini takip etmek için kapıya yöneldi. Mart ayının vahşi, soğuk ve mevsime uygun bir gecesiydi. Rüzgar sanki onu geriye doğru eğmiş gibi, gökyüzünde soluk bir ay duruyordu. Ve bulutlar şeffaf bir tül gibi uçuşuyordu. Rüzgar konuşmayı zorlaştırıyor, kanı yüze sıçratırcasına sert esiyordu. Sokaklar alışılmadık derecede sakindi. Sanki süpürülmüş gibi, tek bir yolcu bile yoktu. Bay Utterson, Londra'nın o bölgesini hiç böyle terk edilmiş görmediğini düşündü. Başka türlü olmasını dilerdi. Hayatında hiç böyle olmamıştı. Kendi türünden insanları görmek ve onlara dokunmak için keskin bir arzu duyuyordu. Çünkü ne kadar mücadele etse de, zihninde ezici bir felaket beklentisi vardı. Oraya vardıklarında meydan rüzgar ve tozla doluydu. Bahçedeki ince ağaçlar demir korkuluklara vuruyordu. Poole, bir iki adım önde yürüyordu. Şimdi kaldırımın ortasında durdu. Soğuk havaya rağmen şapkasını çıkardı. Ve alnındaki terleri kırmızı CEB mendiliyle sildi. Ama ne kadar hızlı yürümüş olursa olsun, sildiği şey sadece yorgunluk teri değildi. Boğucu bir acının teriydi. Çünkü yüzü bembeyazdı. Ve konuştuğunda sesi sert ve kırıktı. "Peki efendim," dedi. "İşte buradayız. Allah izin versin ki bir sorun olmasın." "Amin, Poole," dedi avukat. Bunun üzerine hizmetçi çok dikkatli bir şekilde kapıyı çaldı. Kapı zincirle açıldı. Ve içeriden bir ses sordu. "Sen misin, Poole?" "Sorun yok," dedi Poole. "Kapıyı aç." Salona girdiklerinde içerisi parlak bir şekilde aydınlatılmıştı. Ateş gürül gürül yanıyordu. Ocağın etrafında tüm hizmetçiler, kadınla erkekli, bir koyun sürüsü gibi bir araya toplanmıştı. Bay Utterson'ı görünce hizmetçi kız histerik bir inleme başlattı. Aşçı ise bağırarak öne doğru koştu. "Tanrı sizi korusun, Bay Utterson." Sanki onu kollarına almak ister gibiydi. "Ne oluyor? Hepiniz burada mısınız?" dedi avukat sinirli bir şekilde. "Çok düzensiz, hiç uygun değil. Efendiniz görse hiç memnun olmazdı." "Hepsi korkuyor," dedi Poole. Araya ağır bir sessizlik girdi. Kimse itiraz etmedi. Sadece hizmetçi kız sesini yükseltti ve ağlamaya başladı. "Kes sesini," dedi Poole ona sertçe. Sesindeki aksan, kendi sinirlerinin de ne kadar gergin olduğunu gösteriyordu. Kız aniden susunca ağıtın sesi kesildi. Hepsi irkilerek iç kapıya doğru döndü. Yüzlerinde korkunç bir beklenti vardı. "Ve şimdi," diye devam etti uşak, ayak işlerine bakan çocuğa seslenerek. "Bize bir mum ver. Bunu hemen elden ele geçireceğiz." Ardından Bay Utterson'a peşinden gelmesi için rica etti ve arka bahçeye doğru yol gösterdi. "Şimdi efendim," dedi. "Mümkün olduğunca sessiz gelin. Sizi duymasını istemiyorum. Ve bakın efendim, eğer sizi içeri davet ederse, sakın gitmeyin." Bay Utterson'ın sinirleri bu beklenmedik uyarı karşısında sarsıldı. Dengesi neredeyse bozuluyordu. Ama cesaretini topladı ve uşağın peşinden gitti. Laboratuvar binasına girdiler. Sandık ve şişe yığınlarının arasından geçip merdivenin dibine kadar geldiler. Burada Poole ona bir kenarda durup dinlemesini işaret etti. Kendisi ise mumu bıraktı. Büyük bir kararlılıkla merdivenleri çıktı. Çalışma odasının kapısındaki kırmızı çuhaya, kararsız bir elle vurdu. "Bay Utterson geldi efendim, sizi görmek istiyor," diye seslendi. Ve bunu yaparken bir kez daha avukata dinlemesi için şiddetle işaret etti. İçeriden bir ses cevap verdi. "Ona kimseyi göremediğimi söyle," dedi şikayet eden bir tonla. "Teşekkür ederim efendim," dedi Poole. Sesinde adeta zafer kazanmış bir eda vardı. Mumu alarak Bay Utterson'ı tekrar bahçeye ve büyük mutfağa götürdü. Mutfaktaki ateş sönmüştü. Yerde böcekler geziniyordu. "Efendim," dedi, Bay Utterson'ın tam gözlerinin içine bakarak. "O ses, efendimin sesi miydi? Görünüşe göre çok değişmiş," dedi avukat. Yüzü bembeyazdı ama gözlerini kaçırmıyordu. "Değişti mi?"
Evet, sanırım öyle, dedi uşak. Ben bu adamın evinde 20 yıldır çalışıyorum. Onun sesini tanıyamayacak mıyım? Hayır efendim. Efendim kaçırıldı. 8 gün önce götürüldü. Tanrı'nın adını andığını duyduğumuz o son günden beri yok. Peki onun yerine içeride olan kim? Ve neden orada kalıyor? Bu, cennete feryat eden bir şeydir, Bay Utterson. Bu çok garip bir hikaye Poole. Bu oldukça çılgınca bir düşünce, dedi Bay Utterson, parmağını ısırarak. Diyelim ki senin dediğin gibi oldu. Diyelim ki Doktor Jekyll öldürüldü. Katili orada kalmaya ne ikna edebilir? Bu mantıklı değil. Akla yatkın durmuyor. Bay Utterson, sizi ikna etmek zor ama yine de anlatacağım, dedi Poole. Bütün bu geçen hafta. O dolapta yaşayan neyse, gece gündüz bir tür ilaç için ağladı. Ve istediğini bir türlü bulamıyor. Bazen emirlerini bir kağıda yazıp merdivenlerden aşağı atardı. Bu hafta başka hiçbir şey olmadı. Sadece kağıtlar, kapalı bir kapı ve kimse bakmadığı anlarda gizlice içeri alınan yemekler. Efendim, her gün, evet, aynı günde 2, hatta 3 kez emirler ve şikayetler geldi. Ben şehirdeki tüm toptancı eczacılara koştum. Her seferinde yeni bir ilaç getirdiğimde, geri vermemi söyleyen başka bir not çıkıyordu. Çünkü ilaç saf değilmiş. Başka bir firmadan başka bir sipariş istiyordu. Bu ilaç her ne sebepleyse, acı bir şekilde isteniyor efendim. Bu belgelerden herhangi biri yanında mı, diye sordu Bay Utterson. Poole cebini kurcaladı ve buruşuk bir not çıkardı. Avukat muma yaklaştı ve dikkatlice inceledi. Notta şunlar yazılıydı. Doktor Jekyll, Bay Mav'a tebriklerini sunar. Son örneklerin kirli olduğunu ve mevcut amacı için tamamen işe yaramadığını temin eder. 18 yıl önce Doktor J, Bay Bininci'den oldukça büyük miktarda satın almıştı. Şimdi onlardan en dikkatli aramayı yapmalarını rica ediyor. Eğer aynı kalitede kaldıysa hemen ona iletilsin. Masrafın bir önemi yoktur. Bunun Doktor J için önemi abartılamaz. Buraya kadar mektup yeterince sakin bir dille yazılmıştı. Ama burada aniden kalem kaymış, yazarın duyguları patlak vermişti. Tanrı aşkına, bana biraz eskisinden bulun. Bu garip bir not, dedi Bay Utterson. Ve sonra sertçe sordu, nasıl açıldı? Mav'daki adam çok sinirlendi efendim. Notu çöp gibi bana geri fırlattı, diye karşılık verdi Poole. Bu kesinlikle doktorun el yazısı, değil mi? Diye sordu avukat tekrar. Öyle olduğunu sanıyordum, dedi hizmetçi oldukça somurtkan bir şekilde. Ve sonra farklı bir ses tonuyla ekledi, ama yazı neyi değiştirir ki? Ben onu gördüm. Gördün mü? Diye tekrarladı Bay Utterson. İşte bu, dedi Poole. Aniden bahçeden tiyatroya girdim. Görünüşe göre o ilaç ya da her neyse onu aramak için dışarı çıkmıştı. Çünkü odanın kapısı açıktı ve o da sandıkların arasında bir şeyler arıyordu. Ben içeri girince bir tür çığlık attı ve hızla yukarı, odaya doğru kaçtı. Onu sadece bir saniye gördüm. Ama başımdaki saçlar dimdik oldu. Efendim, eğer o benim efendimdiyse, neden yüzünde maske vardı? Eğer benim efendimse, neden bir fare gibi bağırıp benden kaçtı? Ben ona uzun zamandır hizmet ediyorum. Ve sonra, adam durdu ve elini yüzüne kapattı. Bunların hepsi çok garip durumlar, dedi Bay Utterson. Ama sanırım olayı anlamaya başladım. Efendiniz Poole, açıkça insanı hem işkence eden hem de görünüşünü bozan hastalıklardan birine yakalanmış. Sesinin değişmesi bu yüzden, maske takması ve arkadaşlarından kaçınması bu yüzden. Ve bu ilacı bulma hırsı da cabası. Zavallı adam iyileşme umudunu koruyor. Tanrı izin versin ki kandırılmasın. İşte benim açıklamam bu. Yeterince üzücü Poole. Düşünmesi bile korkunç bir durum. Ama sade, doğal ve mantıklı. Bizi aşırı korkulardan kurtarıyor. Efendim, dedi uşak, yüzü solgunlaşarak. O şey benim efendim değildi. Gerçek bu. Ah efendim. Burada etrafına baktı ve fısıldayarak devam etti. Efendim uzun boylu, ince bir adamdı. Bu ise, daha çok bir cüce gibiydi. Utterson itiraz etmeye çalıştı. Ah efendim, diye bağırdı Poole. 20 yıldan sonra efendimi tanımadığımı mı sanıyorsunuz? Kafasının o odanın kapısında nereye kadar geldiğini bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Onu hayatımın her sabahı gördüm ben. Hayır efendim, o maskeli şey asla Doktor Jekyll değildi. Tanrı bilir neydi ama Doktor Jekyll değildi. Ve ben, kalbimin sesine inanıyorum, burada bir cinayet işlendi. Poole, diye yanıtladı avukat. Eğer bunu söylüyorsan,
Gerçeği öğrenmek benim görevimdir. Efendinin duygularını korumak istesem de. Bu not onun hala hayatta olduğunu gösteriyor olsa da. O kapıyı kırmayı bir görev kabul edeceğim. Ah, Bay Utterson, işte şimdi doğru konuştunuz, diye bağırdı uşak. Ve şimdi ikinci soru geliyor, diye devam etti Utterson. Bunu kim yapacak? Neden? Siz ve ben efendim, diye korkusuzca cevap verdi uşak. Çok güzel söyledin, diye karşılık verdi avukat. Ve ne olursa olsun, senin kaybeden taraf olmamanı sağlayacağım. Tiyatroda bir balta var, diye devam etti Poole. Siz de mutfaktaki demir çubuğu alabilirsiniz. Avukat o kaba ama ağır aleti eline aldı ve dengesini kontrol etti. Biliyor musun Poole, dedi yukarı bakarak. Sen ve ben, kendimizi büyük bir tehlikeye sokuyoruz. Gerçekten öyle diyebilirsiniz efendim, diye karşılık verdi uşak. O zaman açık konuşmamız iyi olur, dedi diğeri. İkimiz de söylediğimizden fazlasını düşünüyoruz. İçimizi dökelim. O gördüğün maskeli figür. Onu tanıdın mı? Efendim, o kadar hızlı geçti ki. Ve o yaratık o kadar iki büklümdü ki, yemin edemem, diye cevap verdi. Ama demek istediğiniz Bay Hyde mi? Evet, sanırım oydu. Bakın, boyu bosu tam aynıydı. O hızlı ve hafif yürüyüşü de öyle. Hem başka kim laboratuvar kapısından içeri girebilir ki? Sonra unutmadınız değil mi efendim? Cinayetin işlendiği kapının anahtarı hala onun yanındaydı. Ama hepsi bu değil. Bilmiyorum Bay Utterson. Siz o Bay Hyde ile hiç tanıştınız mı? Evet, dedi avukat. Bir keresinde onunla konuştum. O zaman siz de bizim kadar iyi bilirsiniz ki. O beyefendide tuhaf bir şeyler vardı. İnsanın içini ürperten bir şey. Bunu nasıl söyleyeceğimi tam bilmiyorum efendim. Ama insanın kanını donduran, iliğini soğutan bir şeydi. Anlattıklarından ne demek istediğini anlıyorum, dedi Bay Utterson. Kesinlikle efendim, diye karşılık verdi Poole. İşte o maskeli yaratık bir maymun gibi kimyasalların arasından fırlayıp odaya kaçtığında. Omurgamdan aşağı buz gibi bir ürperti indi. Ah, biliyorum bu bir kanıt değil Bay Utterson. Bunun için yeterince kitap okudum. Ama insanın hisleri vardır. Ve size İncil üzerine yemin ederim ki. O adam Hyde'di. Evet, evet, dedi avukat. Korkularım da aynı noktada birleşiyor. Korkarım kötülük. Tüm bunların temelini oluşturuyor. Evet, sana gerçekten inanıyorum. Sanırım zavallı Harry öldürüldü. Ve katilinin hala kurbanının odasında gizlendiğine inanıyorum. Ne amaçla olduğunu yalnız Tanrı bilir. Şimdi adımız intikam olsun. Bradshaw'ı çağır. Hizmetçi çağrıya geldi. Yüzü bembeyazdı ve çok gergindi. Kendine gel Bradshaw, dedi avukat. Bu gerilim hepinizi yıprattı, biliyorum. Ama şimdi bu işi bitireceğiz. Poole ve ben o odaya zorla gireceğiz. Eğer her şey yolundaysa, suçu üstlenecek kadar güçlü omuzlarım var. Ama eğer gerçekten bir şeyler yanlışsa ve o kötü adam arkadan kaçmaya çalışırsa, sen ve çocuk köşeyi dönmelisiniz. Elinize iyi birer sopa alın ve laboratuvar kapısında nöbet tutun. Yerinizi almanız için size 10 dakika veriyoruz. Bradshaw giderken avukat saatine baktı. Ve şimdi Poole, biz de kendi işimize bakalım, dedi. Demir çubuğu kolunun altına alarak bahçeye doğru yolu gösterdi. Bulutlar ayın üzerinde dönüyordu, ortalık oldukça karanlıktı. Rüzgar hafif uğultularla esiyordu. Binaya girdiler. Mumu basamaklara tutarak ilerlediler. Tiyatronun sığınağına girip sessizce beklemeye başladılar. Londra uzaktan derin bir uğultuyla ses veriyordu. Ama yakında, derin bir sessizlik vardı. Bu sessizlik sadece odanın içinde ileri geri yürüyen ayak sesleriyle bölünüyordu. Bütün gün böyle yürüyor efendim, diye fısıldadı Poole. Evet, ve gecenin büyük bir kısmında da. Sadece eczacıdan yeni bir ilaç geldiğinde biraz ara veriyor. Ah, bu vicdan azabı dinlenmek bilmeyen bir düşman. Ah efendim, attığı her adımda kan kokusu var. Ama tekrar dinleyin, biraz daha yakınlaşın, kulağınızı verin Bay Utterson. Söyleyin bana, bu doktorun ayak sesi mi? Adımlar hafif ve garip bir şekilde düşüyordu. Belli bir sallantıyla, yavaşça ilerliyordu. Henry Jekyll'ın o ağır, gıcırdayan adımlarından çok farklıydı. Utterson derin bir iç çekti. Başka bir şey yok mu, diye sordu. Poole başını salladı. Bir kere, dedi. Bir kere ağladığını duydum. Ağladığını mı? Nasıl yani, dedi avukat, aniden bir dehşet ürpertisi hissederek. Bir kadın ya da kaybolmuş bir ruh gibi ağlıyordu, dedi uşak. O kadar içime işledi ki. Ben de ağlayabilirdim.
Ama işte 10 dakika doluyordu. Poole bir saman yığınının altından baltayı çıkardı. Mumu yakındaki bir masanın üzerine koydular. Ve nefeslerini tutarak, gecenin sessizliğinde hala ileri geri yankılanan o adımlara yaklaştılar. "Jekyll," diye bağırdı Utterson yüksek sesle. "Seni görmek istiyorum." Bir an duraksadı ama cevap gelmedi. "Sana son bir uyarı," diye yeniden başladı. "Şüphelerimiz uyandı. Seni görmek zorundayım ve göreceğim. Tatlılıkla olmazsa zorla. Senin rızanla olmazsa kaba kuvvetle." "Utterson," dedi içerideki ses. "Tanrı aşkına, merhamet et." "Ah, bu Jekyll'ın sesi değil. Bu Hyde'ın sesi," diye bağırdı Utterson. "Kır kapıyı Poole." Poole baltayı omzuna kaldırdı. Darbe binayı sarstı. Kırmızı çuha kapı kilit ve menteşelerinden gıcırdadı. Odanın içinden vahşi bir hayvanın korku dolu çığlığı yükseldi. Balta bir kez daha kalktı. Ahşap paneller çöktü, çerçeve parçalandı. Darbe 4 kez tekrarlandı. Ama ahşap çok dayanıklı, işçilik mükemmeldi. Ancak 5. darbede kilit patladı. Ve kapının enkazı içeriye, halının üzerine düştü. Gürültüden ve ardından gelen sessizlikten dehşete düşen adamlar, biraz geri çekilip içeri baktılar. Gözlerinin önünde sakin bir lamba ışığıyla aydınlanan bir oda vardı. Şöminede iyi bir ateş yanıyordu, çaydanlık hafifçe tüttürüyordu. Bir iki çekmece açıktı, kağıtlar çalışma masasının üzerine düzgünce yerleştirilmişti. Ateşe yakın bir yerde çay takımları hazırdı. Kimyasallarla dolu dolaplar olmasa, burası Londra'daki en huzurlu oda gibi görünürdü. Tam ortada, bir adamın bedeni yatıyordu. Sert bir şekilde bükülmüş, cansız bir beden. Parmak uçlarında yaklaştılar. Bedeni sırt üstü çevirdiklerinde, yüzün Edward Hyde'a ait olduğunu gördüler. Üzerinde kendisine çok büyük gelen kıyafetler vardı. Doktorun bedenine göre dikilmiş kıyafetler. Yüz kaslarında hala son bir yaşam belirtisi seyiriyordu. Ama hayat tamamen çekip gitmişti. Elinde ezilmiş bir şişe tutuyordu. Havada yükselen keskin badem kokusuyla Utterson, intihar etmiş bir adamın cesedine baktığını anladı. "Çok geç geldik," dedi sertçe. "İster kurtarmak için olsun, ister cezalandırmak için." HYDE hesabını verdi. "Şimdi bize sadece efendinin cesedini bulmak kalıyor." Binanın büyük kısmını tiyatro oluşturuyordu. Zemin katın neredeyse tamamını kaplayan bu alan üstten ışık alıyordu. O oda ise bir uçta üst katı oluşturuyor, bahçeye bakıyordu. Bir koridor tiyatroyu ara sokaktaki kapıya bağlıyordu. O odadan ise ikinci bir merdivenle ayrı bir çıkış vardı. Birkaç karanlık dolap ve geniş bir bodrum dışında başka yer yoktu. Hepsini tek tek incelediler. Dolapların boş olduğu bir bakışta anlaşılıyordu. Kapılardan düşen tozlar uzun süredir açılmadıklarını gösteriyordu. Bodrum katı ise çoğunlukla eski cerrahın zamanından kalma tahta yığınlarıyla doluydu. Kapıyı açarken dökülen kalın örümcek ağları, yıllardır buraya kimsenin girmediğini kanıtlıyordu. Hiçbir yerde Henry Jekyll'a ait bir iz yoktu. Ne ölü, ne canlı. Poole koridorun taşlarına bastı. "Buraya gömülmüş olmalı," dedi, sesindeki tınıyı dinleyerek. "Ya da kaçmış olabilir," dedi Utterson. Ara sokaktaki kapıya yöneldi. Kapı kilitliydi. Yerde, paslanmış anahtarı buldular. "Bu anahtar bir işe yaramaz," dedi avukat. "İşe yaramaz mı?" diye yankılandı Poole. "Görmüyor musunuz efendim, kırılmış. Sanki biri üzerine basıp ezmiş gibi." "Evet," dedi Utterson. "Ve çatlaklar da paslanmış." İki adam korkuyla birbirine baktı. "Bu benim aklımı aşıyor Poole," dedi avukat. "O odaya geri dönelim." Merdivenleri sessizce tırmandılar. Yerdeki cesede korku dolu gözlerle bakarak odayı daha detaylı incelemeye başladılar. Bir masanın üzerinde çeşitli kimyasal deneylerin izleri vardı. Cam tabakların içinde beyaz tuz yığınları duruyordu. Sanki çaresiz bir adamın yarım kalmış deneyi gibi. "Bu ona sürekli getirdiğim ilacın aynısı," dedi Poole. Ve tam o sırada, çaydanlık cızırdayan bir sesle kaynamaya başladı. Bu ses onları şöminenin kenarına çekti. Koltuk rahat bir şekilde çekilmişti. Çay takımları koltuğun yanı başında hazır duruyordu. Şeker bile kupanın içindeydi. Rafta birkaç kitap vardı. Çay takımlarının yanında açık duran bir kitap Utterson'ı şaşırttı. Bu dini bir eserdi. Ve Jekyll, kendi eliyle sayfa kenarlarına korkunç küfürler yazmıştı. Sonra odayı incelerken gözleri büyük boy aynasına kaydı. İkisi de istemsiz bir dehşetle aynanın derinliklerine baktı. Ayna öyle bir açıyla duruyordu ki,
Sadece tavandaki pembe ateş yansımalarını. Dolapların camlarında çoğalan ışıkları ve kendi solgun, korkmuş yüzlerini gösteriyordu. "Bu ayna çok garip şeyler gördü efendim," diye fısıldadı Poole. "Ve kesinlikle kendisinden daha garip bir şeyi göstermiyor," diye karşılık verdi avukat aynı fısıltıyla. "Peki Jekyll," kendini topladı. Kelime ağzından çıkmıştı ama zayıflığını hemen yendi. Jekyll bu aynayı yanında neden istiyordu ki? "Haklısınız," dedi Poole. Sonra çalışma masasına döndüler. Masanın üzerinde düzgünce dizilmiş belgeler duruyordu. En üstte, üzerine doktorun el yazısıyla Bay Utterson'ın adı yazılmış büyük bir zarf vardı. Avukat zarfı açtı. İçinden birkaç evrak yere düştü. İlki bir vasiyetnameydi. 6 ay önce geri verdiği o garip vasiyetname. Ölüm veya kaybolma durumunda tüm servetin Edward Hyde'a kalacağını belirten o belge. Ama şimdi, ismin yerine tarif edilemez bir şaşkınlıkla kendi adını okudu, Gabriel John Utterson. Poole'a baktı, sonra tekrar kağıda. Ve son olarak halının üzerinde yatan o kötü adamın cesedine. "Kafam dönüyor," dedi. "Bunca zamandır mülkün sahibi o olabilirdi. Benden nefret etmesi için her türlü sebep vardı. Kendi yerini aldığımı görünce öfkeden kudurmuş olmalıydı. Ama bu belgeyi yok etmemiş." İkinci kağıdı aldı. Doktorun el yazısıyla yazılmış, üstünde bugünün tarihi olan kısa bir nottu. "Ah Poole," diye bağırdı avukat. "O yaşıyordu. Ve bugün buradaydı. Bu kadar kısa sürede cesedi ortadan kaldırılamazdı. Hala hayatta olmalı. Kaçmış olmalı. Ama neden kaçtı? Ve nasıl? Eğer durum buysa, bu ölümü intihar ilan etmeye cesaret edebilir miyiz? Çok dikkatli olmalıyız. Efendini korkunç bir skandala dahil etmekten korkuyorum." "Neden okumuyorsunuz efendim?" diye sordu Poole. "Çünkü korkuyorum," diye yanıtladı avukat ciddi bir şekilde. "Tanrı versin ki korkum boşa çıksın." Ve kağıdı gözlerine yaklaştırarak okumaya başladı. "Sevgili Utterson, bu not senin eline geçtiğinde ben çoktan yok olmuş olacağım. Hangi şartlar altında olacağını kestiremiyorum. Ama içgüdülerim ve yaşadığım bu çaresiz durum, sonun kesin ve çok yakın olduğunu söylüyor. Şimdi git. Ve önce Lanyon'un sana vereceği paketi okumam konusunda beni uyardığı o anlatıyı aç. Eğer daha fazlasını duymak istersen, o zaman benim itirafıma bak. Senin layık olmayan, mutsuz dostun. Henry Jekyll. "Üçüncü bir paket var mıydı?" diye sordu Utterson. "Buyurun efendim," dedi Poole ve birkaç yerinden mühürlenmiş bir paketi ona uzattı. Avukat paketi cebine koydu. "Bu kağıt hakkında şimdilik kimseye bir şey söyleme. Efendin kaçtıysa ya da öldüyse. En azından onun itibarını kurtarabiliriz. Şimdi saat 10. Eve gidip bu belgeleri sessizce okumalıyım. Ama gece yarısından önce geri döneceğim. O zaman polisi çağırırız." Dışarı çıktılar, arkalarından tiyatronun kapısını kilitlediler. Utterson, koridordaki ateşin etrafında toplanan hizmetçileri geride bırakarak bürosuna doğru yürümeye başladı. Bu gizemi aydınlatacak olan iki metni okumak üzere karanlığa karıştı. 9 Ocak'ta, yani bundan tam 4 gün önce, akşam teslimatını almıştım. Kayıtlı bir zarf. Üzerindeki adres, meslektaşım ve eski okul arkadaşım Henry Jekyll'ın elinden çıkmıştı. Buna oldukça şaşırdım. Çünkü Jekyll, hiç de böyle yazışma alışkanlığı olan bir adam değildi. Onu daha önceki gece görmüş, hatta birlikte yemek yemiştim. Aramızdaki ilişkide, böyle bir kayıt resmiyetini gerektirecek hiçbir şey olmadığını düşünüyordum. İçindekileri okuduğumda ise şaşkınlığım katlanarak arttı. Mektupta aynen şöyle yazıyordu. "Sevgili Lanyon, sen benim en eski arkadaşlarımdan birisin. Zaman zaman bilimsel konularda fikir ayrılığına düşmüş olsak da, en azından kendi adıma, sevgimizde en ufak bir kopukluk hatırlamıyorum. Günün birinde bana gelip, Jekyll, hayatım, onurum, aklım senin, deseydin. Sana yardım etmek için sol elimi bile feda etmekten çekinmezdim. Lanyon, şu an benim hayatım, onurum ve aklım, tamamen senin insafına kalmış durumda. Eğer bu gece beni hayal kırıklığına uğratırsan, kayboldum demektir. Bu girişten sonra senden onursuz bir şey isteyeceğimi düşünebilirsin. Buna kendin karar ver. Bu geceki diğer tüm randevularını ertelemeni istiyorum. Evet, bir imparatorun yatağına çağrılsan bile. Kapına hemen bir taksi çağır. Bu mektubu da yanına alarak doğruca benim evime git. Uşağım Poole emirleri aldı. Onu, yanında bir çilingörle birlikte seni beklerken bulacaksın. Çalışma odamın kapısı zorla açılacak.
İçeriye tek başına gireceksin. Camlı dolabı açacaksın. Eğer kilitliyse kilit kırılacak. En üstten 4. çekmeceyi, ki aynı zamanda en alttan 3. çekmecedir, içindekilerle birlikte çıkaracaksın. Bu büyük çaresizliğimin içinde, seni yanlış yönlendirmekten karanlık bir korku duyuyorum. Ama hata yapsam bile, içeriğinden doğru çekmeceyi hemen tanıyabilirsin. Birkaç doz, bir şişe ve bir kağıt defter. Bu çekmeceyi alıp, tam olarak şu anki gibi Cavendish Meydanı'na götürmeni rica ediyorum. Bu, senden istediğim hizmetin ilk kısmıydı. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Bu mektubu alır almaz yola çıkarsan, gece yarısından çok önce evine dönmüş olursun. Ama sana geniş bir zaman bırakıyorum. Sadece öngörülemeyen engeller çıkabileceği için değil. Hizmetçilerin yattığı geç bir saati tercih edeceğin için. Gece yarısı, yalnız durduğun danışma odanda olmanı istiyorum. Benim adıma eve gelecek bir adamı kendi ellerinle içeri alacaksın. Ve çalışma odamdan getirdiğin o çekmeceyi ona teslim edeceksin. İşte o zaman rolünü oynamış ve benim minnettarlığımı tamamen kazanmış olacaksın. 5 dakika sonra, eğer bir açıklama istersen, bu düzenlemelerin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu anlayacaksın. Bunlardan tek bir tanesini bile ihmal edersen, ne kadar fantastik görünse de, benim ölümümün ya da aklımı kaybetmemin vicdan azabını ömür boyu taşırsın. Bu çağrıma uyacağından ne kadar emin olsam da, kalbim sıkışıyor, elim bu ihtimali düşündükçe titriyor. Gecenin bu saatinde, tuhaf bir yerde, hiçbir hayal gücünün abartamayacağı karanlık bir sıkıntı altında kıvranıyorum. Ama biliyorum ki, eğer bana tam zamanında hizmet edersen, dertlerim anlatılan bir hikaye gibi geride kalacak. Bana hizmet et sevgili Lanyon'um. Ve kurtar beni. Not, bunu mühürlemiştim ki ruhuma yeni bir korku saplandı. Ya postane başarısız olursa? Ya bu mektup yarın sabaha kadar eline geçmezse? O halde sevgili Lanyon, görevi gün içinde senin için en uygun zamanda yap. Ve gece yarısı habercimi bir kez daha bekle. O zaman her şey için çok geç olabilir. Eğer o gece bir şey olmadan geçerse, Henry Jekyll'ın sonunun geldiğini anlarsın. Bu mektubu okuduktan sonra, meslektaşımın akıl sağlığını kaybettiğinden kesin olarak emin olmuştum. Ancak durum ne olursa olsun, benden talep ettiği gibi davranmak zorunda hissettim. Bu saçmalığı ne kadar az anlarsam anlayayım, önemini değerlendirecek durumda değildim. Ve böylesine samimi bir feryat, ciddi bir sorumluluk alınmadan karşılıksız bırakılamazdı. Hemen masadan kalktım. Bir kiralık arabaya atlayıp doğrudan Jekyll'ın evine sürdüm. Uşak gelişimi bekliyordu. Benimkiyle aynı posta yoluyla kayıtlı bir mektup almış, hemen bir çilingir ile marangoz çağırmıştı. Biz konuşurken ustalar da geldi. Hep birlikte, eski Doktor Denman'ın ameliyathanesine geçtik. Bildiğiniz gibi, Jekyll'ın özel odasına en kolay buradan giriliyordu. Kapı çok sağlamdı, kilit mükemmeldi. Marangoz zor kullanılırsa büyük zarar göreceğini söyledi. Çilingir ise neredeyse umudunu kesecekti. Ama çilingir marifetli bir adamdı. 2 saatlik bir uğraştan sonra kapı açıldı. E harfiyle işaretli dolap açıldı. Aranan çekmeceyi çıkardım. Samanla doldurup bir çarşafa sardım ve Cavendish Meydanı'na geri getirdim. Burada içindekileri incelemeye başladım. Tozlar oldukça düzgün paketlenmişti ama bir eczacı elinden çıkmadığı belliydi. Bunlar belli ki Jekyll'ın kendi üretimiydi. Paketlerden birini açtığımda, basit ve beyaz bir kristal tuz buldum. Daha sonra incelediğim şişe ise, muhtemelen yarıya kadar kan kırmızısı bir sıvıyla doluydu. Koku alma duyuma oldukça keskin gelen bu sıvının, fosfor ve biraz da uçucu eter içerdiğini düşündüm. Diğer maddeleri ise tahmin edemedim. Defter sıradan bir not defteriydi, sadece bir dizi tarih içeriyordu. Bu kayıtlar uzun yılları kapsıyordu ancak neredeyse bir yıl önce oldukça ani bir şekilde sona eriyordu. Yer yer tarihlerin yanına kısa notlar eklenmişti. Genellikle tek bir kelimeden oluşuyordu, çift. Yüzlerce giriş arasında belki 6 kez tekrarlanmıştı. Listenin çok başlarında, birkaç işaretin ardından şu not düşülmüştü, tam başarısızlık. Tüm bunlar merakımı artırsa da, bana kesin bir şey anlatmıyordu. Burada bir şişe, biraz tuz ve bir dizi deneyin kaydı vardı. Muhtemelen Jekyll'ın pratik faydası olmayan araştırmalarından biriydi. Peki ama bu maddelerin benim evimde bulunması, bir meslektaşımın onurunu, akıl sağlığını ya da hayatını nasıl etkileyebilirdi?
Eğer habercisi bir yere gidebiliyorsa, neden doğrudan buraya gelemiyordu? Ve bazı engeller olduğunu varsaysak bile, neden bu adam gizlice karşılanmak zorundaydı? Düşündükçe, bir beyin hastalığı vakasıyla karşı karşıya olduğuma daha da ikna oluyordum. Yine de hizmetçilerimi yatağa gönderdikten sonra, ne olur ne olmaz diye eski bir tabancayı doldurdum. Kendimi koruma pozisyonuna geçtim. Londra'da saat tam 12'yi vurmak üzereydi ki, kapıya son derece nazik bir yaklaşma sesi duyuldu. Sessizce gittim. Girişteki sütunların arkasına sinmiş, küçük bir adam buldum. "Doktor Jekyll'dan mı geliyorsunuz?" diye sordum. Bana kasvetli bir hareketle, "Evet," dedi. İçeri girmesini söylediğimde bana hemen itaat etmedi. Karanlık meydanı endişeyle süzdü. Yakında, el feneri açık bir polis görünüyordu. Ziyaretçim onu görünce irkildi ve içeri girmek için acele etti. Bu detaylar beni rahatsız etmişti, itiraf etmeliyim. Onu danışma odasının parlak ışığına doğru takip ederken, elimi cebimdeki silahtan çekmedim. İşte nihayet, onu net bir şekilde görme şansım olmuştu. Daha önce onu hiç görmediğimden emindim. Dediğim gibi, ufak tefek bir adamdı. Yüzündeki şok edici ifade beni derinden etkiledi. Olağanüstü bir kas aktivitesiyle, büyük bir bedensel zayıflığın garip bir birleşimiydi bu. Ve hepsinden önemlisi, varlığıyla etrafına yaydığı o tuhaf, huzursuz edici atmosferdi. Onun yanındayken nabzımın düştüğünü, vücudumun kaskatı kesildiğini hissettim. O an bunu kişisel bir tiksintiye bağladım. Belki de hislerimin aşırı hassasiyetinden kaynaklandığını düşündüm. Ama artık biliyorum. Nedeni insan doğasının çok daha derinlerindeydi. Sadece basit bir nefret hissi olamazdı. Bu adam, ki ilk andan itibaren bende iğrenç bir merak uyandırmıştı, oldukça garip giyinmişti. Normal bir insanı güldürebilecek türden kıyafetlerdi bunlar. Şık ve kaliteli kumaşlardan yapılmışlardı ama adamın bedenine son derece büyüktüler. Pantolonu bacaklarından aşağı sarkıyor, yere değmesin diye kıvrılmış duruyordu. Paltosunun beli kalçasının altına düşüyor, yakası omuzlarından dökülüyordu. İşin garibi, bu komik görünüm beni hiç ama hiç güldürmedi. Aksine, karşımdaki bu yaratığın özünde anormal, yanlış doğmuş bir şeyler vardı. Sarsıcı, şaşırtıcı ve iğrenç bir şey. Bu kıyafet uyumsuzluğu, onun o korkunç doğasını sadece pekiştiriyordu. Bu durum insani merakımı körükledi. Kökenine, hayatına, servetine ve dünyadaki statüsüne dair zihnimde sorular belirdi. Tüm bu gözlemlerim, sayfalarca sürse de aslında birkaç saniyenin işiydi. Ziyaretçim sabırsızlıkla yanıyordu. "Buldun mu?" diye bağırdı. "Buldun mu?" O kadar heyecanlıydı ki, koluma yapışıp beni sallamaya başladı. Onu geriye doğru örseledim. Dokunuşu kanımda buz gibi bir sancı hissettirmişti. "Gelin efendim," dedim. "Henüz tanışma fırsatımız olmadığını unutuyorsunuz. Lütfen oturun." Örnek olmak için alışık olduğum koltuğuma oturdum. Bir hastaya yaklaşır gibi sakin görünmeye çalışıyordum. Gecenin geç saati, yaşanan tuhaflıklar ve bu adamdan duyduğum dehşet yüzünden. Tüm soğukkanlılığımı toplamak zorundaydım. "Affedersiniz, Doktor Lanyon," diye oldukça kibarca yanıt verdi. "Söyledikleriniz çok doğru. Sabırsızlığım nezaketimin önüne geçti. Buraya meslektaşınız Doktor Henry Jekyll'ın isteğiyle, çok önemli bir iş için geldim. Ve anladığım kadarıyla." Sözünü kesti. Elini boğazına koydu. Sergilediği soğukkanlı tavra rağmen, yaklaşan bir histeri krizini engellemeye çalıştığını görebiliyordum. Anladığım kadarıyla, bir çekmece. Ziyaretçimin bu kıvranışına acıdım. Belki de kendi merakıma yenik düşmüştüm. "İşte efendim," dedim. Masanın arkasında, hala çarşafa sarılı duran çekmeceyi işaret ettim. Aptallaşmış gibi yerinden fırladı, sonra durup elini kalbine koydu. Çenelerinin titremesinden dişlerinin gıcırdadığını duyabiliyordum. Yüzü, hem hayatı hem de aklı için korku duyulacak kadar dehşet verici bir hal almıştı. "Kendinizi toparlayın," dedim. Bana korkunç bir gülümsemeyle baktı. Ve çaresiz bir kararlılıkla çarşafı söküp attı. İçindekileri görünce derin, tiz bir hıçkırık koyuverdi. Öyle büyük bir rahatlama hissetmişti ki. Şaşkınlıktan dona kaldım. Ve hemen ardından, son derece kontrollü bir ses tonuyla sordu. "Ölçekli bir cam bardağınız var mı?" Biraz çaba göstererek yerimden kalktım ve istediğini verdim. Sessizce başını sallayarak teşekkür etti. Kırmızı sıvıdan birkaç damla ölçtü ve içine tozlardan birini ekledi. Karışım başlangıçta kırmızımsı bir tondaydı.
Kristaller eridikçe rengi parlaklaşmaya başladı. Duyulabilir bir şekilde köpürdü, etrafa küçük buhar bulutları saçtı. Derken, bu köpürme aniden sona erdi. Sıvı koyu bir mora büründü. Ardından yavaşça solup sulu bir yeşile dönüştü. Ziyaretçim bu dönüşümleri keskin gözlerle izledi. Gülümsedi. Bardağı masaya koydu, sonra dönüp dikkatle bana baktı. Ve şimdi, dedi, geri kalanı halletmeye geldi sıra. Akıllıca davranacak mısınız? Benim yönlendirmeme izin verecek misiniz? Bu bardağı alıp tek bir kelime dahi etmeden evinizden çıkıp gitmeme izin verecek misiniz? Yoksa merakınızın kölesi mi olacaksınız? Cevap vermeden önce iyi düşünün. Çünkü kararınız ne olursa olsun uygulanacak. Birini seçerseniz, eskisi gibi kalacaksınız. Ne daha zengin, ne daha bilge. Sadece çaresiz bir adama yardım etmiş olmanın huzurunu taşıyacaksınız. Ama diğerini seçerseniz, bilimin yepyeni ufukları, şöhret ve güç yolları tam burada, bu odada önünüze serilecek. Görüşünüz bir dahi tarafından aydınlatılacak. Şeytanı bile sarsacak bir mucizeye şahit olacaksınız. Efendim, dedim, dışarıdan sakin görünmeye çalışıyordum. Gizemli konuşuyorsunuz. Sözlerinizi pek de inandırıcı bulmadığımı belirtmeliyim. Ancak bu açıklanamaz hizmetin sonunu görmeden duracak değilim. Çok fazla yol kat ettim. Güzel, diye yanıtladı ziyaretçim. Lanyon, mesleki yeminimizi hatırlıyorsun. Buradaki her şey mesleğimizin mührü altındadır. Siz ki yıllardır en dar, en materyalist görüşlere bağlı kaldınız. Transandantal tıbbın erdemlerini inkar ettiniz. Sizden üstün olanlarla alay ettiniz. Şimdi izleyin. Bardağı dudaklarına götürdü ve bir dikişte içti. Ağzından bir çığlık koptu. Sendeledi. Masaya tutunmaya çalıştı. Kan oturmuş gözlerle etrafa bakıyor, ağzı açık bir şekilde nefes almaya çalışıyordu. Ve o an, gözlerimin önünde değişmeye başladı. Sanki şişiyordu. Yüzü aniden karardı, hatları eriyip başka bir şekle bürünüyordu. Bir sonraki an, dehşetle yerimden fırladım. Sırtımı duvara dayadım, ellerimi beni bu dehşetten korumak ister gibi ileri doğru kaldırdım. Zihnim tarifsiz bir korkuyla felç olmuştu. Aman Tanrım, diye bağırdım. Aman Tanrım, aman Tanrım. Çünkü gözlerimin önünde, solgun ve sarsılmış, yarı baygın halde duran, ellerini titreyerek öne uzatan, ölümün eşiğinden dönmüş gibi görünen o adam, Henry Jekyll'ın ta kendisiydi. Önümüzdeki saat boyunca söylediklerini kağıda dökemem. Gördüm, duyduklarımı duydum ve ruhum bu dehşetle hastalandı. Şimdi o görüntü gözlerimin önünden gitmiyor. Kendime gördüklerime inanıp inanmadığımı soruyorum. Ama cevap veremiyorum. Hayatım kökünden sarsıldı. Uyku beni terk etti. Ölümcül bir terör, günün ve gecenin her saatinde yanımda oturuyor. Biliyorum ki günlerim sayılı. Ve yakında öleceğim. Yine de, inanamadan öleceğim. O adamın bana gösterdiği ahlaki bozulmaya gelince. Tövbe gözyaşlarıyla anlatsa bile, bunu hatırlamak dahi içimi dehşetle kaplıyor. Sana tek bir şey söyleyebilirim Atırsın. Ve bu söyleyeceğim, aklını başından almaya fazlasıyla yeter. O gece evime sessizce giren o yaratık. Jekyll'ın kendi itirafına göre, HYDE adıyla bilinen adamdı. Ülkenin her köşesinde aranan, Kerouin katilinden başkası değildi. Büyük bir servetle doğdum. Doğam gereği çalışmaya yatkındım. Çevremde saygı gören, bilge ve iyi biri olarak tanınıyordum. Bu yüzden, herkes onurlu ve seçkin bir geleceğe sahip olacağımı tahmin ediyordu. Gerçekten de, en kötü kusurlarımdan biri, sabırsız ve neşeli bir yapıya sahip olmamdı. Bu durum pek çok insanı mutlu edebilirdi. Ancak benim gibi, toplum içinde başını dik tutmak ve alışılmışın dışında, son derece ciddi bir duruş sergilemek isteyen biri için, bu neşeli yapı, mutluluğumla uzlaşmayı zorlaştırdı. İşte bu yüzden, zevklerimi gizledim. Yıllar sonra geriye dönüp baktığımda, dünyadaki ilerlememi ve konumumu değerlendirirken, kendimi çoktan derin bir hayat ikiyüzlülüğüne bağlı buldum. Pek çok adam, benim suçlu olduğum bu usulsüzlüklerle parlayabilirdi. Ancak ben, önüme koyduğum yüksek hedefler yüzünden, bu davranışlarıma karanlık bir utanç duygusuyla baktım. Ve onları sakladım. Beni ben yapan şey, kusurlarımdaki aşağılanma hissinden ziyade, arzularımın titiz doğasıydı. İşte bu durum, beni çoğunluktan daha derin bir hendeye sürükledi. İnsanın ikili doğasını bölen ve karmaşıklaştıran o iyi bölgeleri benden kopardı. Bu durumdayken, hayatın o sert yasası üzerine derinlemesine düşünmeye itildim. Bu yasa,
dinin kökeninde yer alır. Ve en bol sıkıntı kaynaklarından biridir. Çok derin bir çift taraflılığa sahip olmama rağmen, kesinlikle bir ikiyüzlü değildim. Her iki tarafım da içimden geliyordu ve son derece içtendi. Gündüz gözüyle bilimin ilerlemesi, keder ve acının hafifletilmesi için çalışıyordum. Ancak kontrolü bir kenara bıraktığımda ve utanç içine daldığımda, artık o kişi değildim. Şans eseri, bilimsel çalışmalarımın yönü, tamamen mistik ve aşkın bir hal aldı. Bu durum, bedenimdeki üyeler arasında sürekli devam eden savaşın farkındalığına güçlü bir ışık tuttu. Her geçen gün, zekamın ahlaki ve entelektüel yönlerini inceleyerek gerçeğe daha da yaklaştım. Kısmi keşfiyle kendimi mahkum ettiğim o korkunç gerçek şuydu. İnsan gerçekten bir değil, gerçekten iki kişidir. İki diyorum. Çünkü kendi bilgi seviyem henüz o noktanın ötesine geçmiyor. Benden sonra başkaları gelecek. Başkaları aynı yoldan yürüyüp beni geride bırakacak. Ve tahmin ediyorum ki, insan nihayetinde, birbirinden uyumsuz ve bağımsız sakinlerin oluşturduğu, çok çeşitli bir topluluk olarak tanınacak. Ben kendi doğam gereği, hayatı tek bir yönde yaşadım. Şaşmaz bir şekilde ilerledim. Bu durum ahlaki tarafta, yani kendi kişiliğimde başladı. Böylece insanın ilkel ikiliğini tam anlamıyla tanımayı öğrendim. Bilinç alanımda mücadele eden bu iki doğayı gördüm. Her ikisine de haklı olarak, ben, diyebilirdim. Çünkü ben, her iki tarafta da son derece radikaldim. Daha bilimsel keşiflerime başlamadan önce bile, böyle bir mucizenin gerçekleşme olasılığını düşünerek yaşamayı öğrenmiştim. Bu unsurların birbirinden ayrılması düşüncesi, benim için sevgili bir hayaldi. Kendime şöyle diyordum. Eğer her biri ayrı kimliklerde barındırılabilseydi, hayat, dayanılmaz olan her şeyden kurtulurdu. Adaletsiz olan kendi yoluna gidebilir. Kurtarılmayı bekleyen ikizinin arzularından ve pişmanlıklarından özgürleşebilirdi. Doğru olan ise, yükselen yolunda kararlı ve güvenle ilerlerdi. İyi şeyler yaparak zevk bulur, artık gereksiz kötülüklerin elinde utanç ve tövbeye maruz kalmazdı. İnsanlığın laneti şuydu. Bu uyumsuz ikizler, birbirine sıkı sıkıya bağlanmıştı. Bilincin acı dolu rahmindeki bu kutup ikizleri, sürekli mücadele etmek zorundaydı. Peki ama, birbirlerinden nasıl kopacaklardı? Yansımalarımda o kadar ileri gitmiştim ki, laboratuvar masasından konunun üzerine ışık tuttum. Şimdiye kadar hiç dile getirilmemiş kadar derin bir şeyi algılamaya başladım. Giyinmiş gibi yürüdüğümüz bu görünüşte çok sağlam bedenin, aslında sis gibi geçici ve somut olmadığını fark ettim. Bazı maddelerin, o bedeni sarsıp üzerindeki giysiyi geri koparma gücüne sahip olduğunu gördüm. Tıpkı bir rüzgarın, bir çadırın perdesini fırlatması gibi. İki iyi nedenden ötürü, itirafımın bu bilimsel dalına derinlemesine girmeyeceğim. Birincisi, hayatımızın felaketi ve yükünün, insanın omuzlarına sonsuza dek bağlı olduğunu öğrenmek zorunda kaldım. Bu yükü bırakma girişimi yapıldığında, çok daha yabancı ve korkunç bir baskıyla üzerimize geri döndü. İkincisi ise, anlatımımda da ne yazık ki çok net görüleceği üzere, keşiflerim eksikti. Şu kadarı yeterli ki, sadece doğal bedenimi tanımakla kalmadım. Ruhun aura ve parıltısıyla birlikte, bir ilaç oluşturmayı başardım. Bu ilaç kullanıldığında, beden üstünlüklerinden indiriliyor. Yerine ikinci bir form ve yüz ifadesi getiriliyordu. Yine de bu yeni form bana göre doğaldı. Çünkü ruhumdaki alt elementlerin bir yansıması ve damgasıydı. Bu teoriyi pratikte denemeden önce çok tereddüt ettim. Ölümü göze aldığımı çok iyi biliyordum. Çünkü kimlik kalesini bu kadar güçlü kontrol eden ve sarsan bir ilaç, en ufak bir aşırı dozda veya yanlış bir anda, bu bedeni tamamen yok edebilirdi. Ve yeni bir değişimi bekleyebilirdi. Ama bu kadar benzersiz ve derin bir keşif, nihayetinde korkunç anlarının sesini bastırdı. Karışımımı çoktan hazırlamıştım. Büyük bir toptancı kimyager firmasından. Deneylerimde son gerekli malzeme olarak bildiğim belirli bir tuzdan büyük miktarda satın aldım. Ve geç saatlerde, lanetli bir gecede, elementleri karıştırdım. Cam tüpte kaynayıp duman çıkarmalarını izledim. Ve bu hareketlilik dindiğinde, güçlü bir cesaretle iksiri içtim. En zorlu sancılar başladı. Kemiklerimde bir sürtünme, ölümcül bir mide bulantısı ve doğum ya da ölüm anında bile aşılamayacak bir ruh dehşeti. Sonra bu acılar hızla azalmaya başladı. Kendime geldim. Sanki büyük bir hastalıktan kurtulmuş gibiydim. Hislerimde garip bir şey vardı.
Tarif edilemez derecede yeni ve yeniliğinden dolayı inanılmaz derecede tatlı bir şey. Kendimi daha genç, daha hafif ve daha mutlu hissettim. İçimde baş döndürücü bir pervasızlık hissi vardı. Zihnimde bir değirmen gibi koşan, düzensiz duyusal görüntülerin akımı, zorunluluk bağlarının çözülmesi ve ruhumda bilinmeyen ama masum olmayan bir özgürlük. Bu yeni hayatın ilk nefesinde. Kendimi çok daha kötü biri olarak hissediyordum. 10 kat daha fazla köleleşmiştim. Orijinal kötülüğüme bir köle gibi satılmıştım. Ve bu düşünce, o anda beni bir şarap gibi destekledi ve sevindirdi. Ellerimi uzattım. Bu hislerin tazeliğinden mutluluk duydum. Ve o an, aniden boyumun kısaldığını fark ettim. O tarihte odamda ayna yoktu. Şu an yazı yazdığım yerde duran ayna. Daha sonra, tam da bu dönüşüm süreçleri için oraya getirilmişti. Gece bitmiş, sabahın ilk saatleri gelmişti. Sabah, ne kadar karanlık olursa olsun artık gündüz demekti. Evimdeki insanlar, uykunun en derin saatlerindeydi. Ve ben, umut ile zaferden yüzüm kızarmış halde. Yeni şeklimle yatak odama kadar gitmeye karar verdim. Avlunun karşısına geçtim. Tepemdeki yıldızlar bana bakıyordu. Uyuyamayan o göksel gözlerin henüz fark ettiği ilk yaratık olduğumu düşündüm. Koridorlardan gizlice geçtim. Kendi evimde bir yabancı gibiydim. Ve odama geldiğimde, ilk kez Edward Hyde'ın görünüşünü gördüm. Burada sadece teorilerle konuşabilirim. Bildiklerimi değil, en muhtemel gördüğüm şeyleri söyleyeceğim. Doğamın kötü tarafı, ki şimdi ona bir beden vermiştim. Daha az gelişmiş ve daha zayıftı. Az önce reddettiğim iyi tarafım ise, hayatım boyunca çabalarımın, erdemimin ve kontrolümün 9'da 9'unu oluşturuyordu. Kötü tarafım ise çok daha az pratik yapmış, çok daha az yorulmuştu. İşte bu yüzden, Edward Hyde'ın Henry Jekyll'den çok daha küçük, daha ince ve daha genç olduğunu düşünüyorum. İyilik bir insanın yüzünde parlarken, kötülük diğerinin yüzüne genişçe ve açıkça yazılmıştı. Kötülük, ki hala insanın ölümcül tarafı olduğuna inanıyorum. O bedende bir deformasyon ve çürüme izi bırakmıştı. Ama aynadaki o çirkin görüntüyü gördüğümde, içimde hiçbir tiksinti hissetmedim. Aksine, onu hoş karşıladım. Bu da bendim. Bana oldukça doğal ve insani görünüyordu. Gözlerimde ruhun daha canlı bir görüntüsü vardı. Yüzümün o zamana kadar alışık olduğum kusurlu ve bölünmüş halinden çok daha net ve tek bir parçaydı. Ve bu konuda kesinlikle haklıydım. Edward Hyde görünümüne büründüğümde, kimsenin bana yaklaşamadığını fark ettim. İlk başta, etrafımdakilerde görünür bir şüphe yoktu. Çünkü bence tüm insanlar, iyi ve kötünün bir karışımıdır. Ama Edward Hyde, insanlık safında, tek başına saf kötülükten ibaretti. Aynanın karşısında sadece bir an durdum. İkinci ve asıl önemli deney henüz denenmemişti. Kimliğimi geri dönülmez şekilde kaybedip kaybetmediğim henüz belli değildi. Gün ışığı doğmadan, artık bana ait olmayan bu evden kaçmak zorunda kalabilirdim. Hemen odama geri koştum. Bir kez daha iksiri hazırlayıp içtim. Bir kez daha o çözülme sancılarını çektim. Ve tekrar kendime geldim. Henry Jekyll'ın karakterine, duruşuna ve yüzüne yeniden kavuşmuştum. O gece ölümcül bir kavşağa gelmiştim. Eğer keşfime daha asil bir ruhla yaklaşmış olsaydım, deneyi cömert ya da dindar arzularla riske atsaydım, her şey çok farklı olabilirdi. O zaman, ölüm ve doğumun acılarıyla bir şeytan yerine bir melek olarak ortaya çıkabilirdim. İlacın ayrımcı bir gücü yoktu. Ne şeytani ne de ilahiydi. Sadece hapishanenin kapılarını salladı ve içerideki mahkumlar dışarı fırladı. O sırada erdemim uyuyordu. Hırsla uyanık duran kötülüğüm ise, fırsatı yakalamakta son derece tetikte ve hızlıydı. Ve öne çıkan şey, Edward Hyde oldu. Böylece, artık iki farklı karakterim ve iki farklı görünümüm vardı. Biri tamamen kötüydü. Diğeri ise hala eski Henry Jekyll'dı. Ancak iyileşme konusunda çoktan umutsuzluğu öğrenmişti. Böylece gidişat, tamamen kötüye doğru kaydı. O zamanlar bile, hayatın rutin çalışmasına karşı duyduğum bıkkınlığı yenememiştim. Bazen neşeyle eğlenirdim. Zevklerim onursuzca şeylerden ibaretti. Yaşlılık dönemine yaklaşan, toplumda tanınan biri olarak, hayatımdaki bu tutarsızlık her geçen gün daha da rahatsız edici hale geliyordu. Bu yeni gücüm, beni tamamen kölesi yapana kadar cezbetti. Tek yapmam gereken iksiri içmekti. Ünlü profesörün bedeninden sıyrılıp,
Hızlıca Edward Hyde'ın bedenine bürünüyordum. Bu düşünceye gülümsedim. O zamanlar bana komik geliyordu. Ve hazırlıklarımı büyük bir özenle yaptım. HYDE için Soho'da bir ev kiraladım. Polisin onu takip edemeyeceği bir yerdi. Evin hizmetçisi de son derece sessiz ve vicdansız bir yaratıktı. Diğer taraftan, kendi evimdeki hizmetçilerime, Bay Hyde'ın evde tam yetkiye sahip olduğunu söyledim. Hatta ikinci kişiliğimle kendimi tanıtarak, evde tanıdık bir sima haline geldim. Sonra, senin çok karşı çıktığın o vasiyetnameyi hazırladım. Böylece, Doktor Jekyll olarak başıma bir şey gelirse, hiçbir maddi kayıp yaşamadan Edward HYDE olarak, hayatıma devam edebilecektim. Ve böylece, her taraftan kendimi güvenceye aldığımı sanarak, bu garip dokunulmazlığın tadını çıkarmaya başladım. Erkekler daha önce suçlarını işlemek için tetikçiler tutmuşlardır. Kendi itibarlarını korumak için saklanmışlardır. Ama zevkleri için bunu yapan ilk kişi bendim. Halkın gözünde saygın bir adamdım. Ve bir anda, bir okul çocuğu gibi o sorumlulukları üzerimden atıp özgürlük denizine atlıyordum. Benim için güvenlik tamdı. Düşünün, benim var olduğumdan bile kimsenin haberi yoktu. Laboratuvar kapıma kaçmam yeterliydi. Her zaman hazır tuttuğum karışımı karıştırıp yutmam için bana 2 saniye verin. Edward HYDE, aynadaki bir buğu gibi yok olup giderdi. Ve orada, gece yarısı lambasının altında çalışan, şüphelere gülecek kadar güvende olan adam, Henry Jekyll oluverirdi. Kılığımla peşinden koştuğum zevkler, dediğim gibi, onursuzca şeylerdi. Daha sert bir terim kullanmak istemiyorum. Ancak Edward Hyde'ın ellerinde, bu zevkler kısa sürede canavarca şeylere dönüşmeye başladı. Bu gezilerden her döndüğümde, ikinci kişiliğimin ahlaksızlığı karşısında derin bir şaşkınlık duyuyordum. Kendi ruhumdan çağırdığım ve zevklerimi tatmin etmesi için gönderdiğim bu varlık, doğası gereği, kötü niyetli ve gaddardı. Her eylemi ve düşüncesi tamamen benlik merkezliydi. İşkence etmekten hayvani bir zevk alıyordu. Taş gibi acımasızdı. Henry Jekyll, Edward Hyde'ın yaptıkları karşısında zaman zaman dehşete düşüyordu. Ancak durum normal yasaların ötesindeydi. Ve vicdanın tutamağını sinsi bir şekilde gevşetiyordu. Sonuçta suçlu olan Hyde'di. Sadece HYDE. Jekyll daha kötü biri olmamıştı. İyi özellikleri zarar görmemişti. Hatta mümkün olduğunda, Hyde'ın yaptığı kötülükleri telafi etmek için acele ediyordu. Ve böylece, vicdanı yeniden uykuya daldı. Bu şekilde ortak olduğum rezaletin detaylarına girmeyeceğim. Sadece yaklaşan felaketi ve uyarıları adım adım anlatmak istiyorum. Bir kaza yaşadım. Bir sonuç doğurmadığı için detayına girmeyeceğim. Sokakta bir çocuğa yapılan zulüm yüzünden, bir yoldanın bana karşı öfkesi uyandı. O adamın senin akraban olduğunu sonradan öğrendim. Doktor ve çocuğun ailesi de ona katıldı. Hayatım için korktuğum anlar oldu. Ve sonunda, onları yatıştırmak için Edward HYDE onları eve götürdü. Ve Henry Jekyll adına imzalanmış bir çek vermek zorunda kaldı. Ama bu tehlike kolayca atlatıldı. Gelecek için, Edward HYDE adına başka bir bankada hesap açtım. El yazımı değiştirip ikinci kişiliğime bir imza kazandırdığımda, kaderin ulaşamayacağı bir yerde, durduğumu sanıyordum. Sir Danvers cinayetinden yaklaşık 2 ay önceydi. Geç saatlerde dışarı çıkmış, maceralarımdan sonra dönmüştüm. Ertesi gün yatakta garip hislerle uyandım. Etrafıma baktım. Meydandaki odamın düzgün mobilyalarını, yüksek tavanını gördüm. Yatak perdelerini ve karyolanın ahşap tasarımını tanıdım. Ama bir şey, ısrarla orada olmadığımı söylüyordu. Göründüğüm yerde uyanmadığımı, Soho'daki o küçük odada, Edward Hyde'ın bedeninde olduğumu hissettiriyordu. Kendi kendime gülümsedim. Zihnimde bu illüzyonun nedenlerini araştırırken, tekrar sabah uykusuna daldım. Sonra, uyanık olduğum bir anda, gözüm elime takıldı. Henry Jekyll'ın eli, sizin de sıkça belirttiğiniz gibi, biçimli ve büyüktü. Sağlam, beyaz ve güzel bir eldi. Ama şu an gördüğüm el, sabahın sarı ışığında, yatak örtülerinin üzerinde yatan o el. Zayıf, damarlı, eklemli, soluk ve üzeri koyu renk kıllarla kaplı bir eldi. Bu, Edward Hyde'ın eliydi. Neredeyse yarım dakika boyunca o ele bakıp kaldım. Şaşkınlıktan donup kalmıştım. Sonra, göğsümde ani ve dehşet verici bir korku uyandı. Yatağımdan fırlayıp aynaya koştum. Aynada karşılaştığım manzara, kanımı buza döndürdü. Evet,
Yatağa Henry Jekyll olarak girmiştim. Ama Edward Hyde olarak uyanmıştım. Bu nasıl açıklanabilirdi? Ve daha da korkuncu, bu durum nasıl düzeltilecekti? Sabah olmuştu. Hizmetçiler uyanmıştı. Tüm ilaçlarım laboratuvardaki dolaptaydı. Oraya ulaşmak için merdivenlerden inmeli, arka geçitten ve açık avludan geçmeliydim. Yüzümü kapatabilirdim. Ama boyumun kısaldığını nasıl gizleyecektim? Derken, içimi büyük bir rahatlama kapladı. Hizmetçilerin, ikinci kişiliğimin eve girip çıkmasına zaten alışkın olduğu aklıma geldi. Hemen üzerime oturan kendi kıyafetlerimi giydim. Evin içinden geçtim. Hizmetçi Bradshaw, Bay Hyde'ı bu saatte ve bu garip kıyafetlerle görünce şaşkınlıkla geri çekildi. 10 dakika sonra, Doktor Jekyll kendi bedenine dönmüştü. Çatık kaşlarıyla masada oturuyor, kahvaltı ediyormuş gibi yapıyordu. İştahım tamamen kaçmıştı. Bu açıklanamaz olay, önceki deneyimlerimin tam tersiydi. Duvara yazılan bir felaket uyarısı gibiydi. Çifte varlığımın sorunları üzerine, her zamankinden daha ciddi düşünmeye başladım. Dönüştüğüm o ikinci parçam, son zamanlarda çok fazla beslenmiş ve güçlenmişti. Bana öyle geliyordu ki, Edward Hyde'ın bedeni büyümüştü. Sanki o formu giydiğimde, damarlarımda daha gür bir kan akıyordu. Eğer bu durum devam ederse, doğamın dengesi kalıcı olarak bozulabilirdi. Kendi isteğimle değişim geçirme yeteneğimi kaybedebilirdim. Ve Edward Hyde karakteri, geri dönülmez şekilde üzerime yapışabilirdi. İlacın gücü de her zaman aynı olmuyordu. Daha önce bir kez tamamen başarısız olmuştu. Birkaç kez dozu 2 katına, hatta bir kez ölümü göze alarak 3 katına çıkarmak zorunda kalmıştım. Bu belirsizlikler, şimdiye kadarki tek endişemdi. Ama şimdi, bu sabah yaşanan kazanın ışığında anladım ki, başlangıçta zor olan şey Jekyll'ın bedeninden sıyrılmaktı. Son zamanlarda ise bu durum yavaşça diğer tarafa kaymıştı. Her şey buna işaret ediyordu. Yavaş yavaş orijinal ve iyi olan benliğimi kaybediyordum. Ve ikinci, kötü olan benliğimle bütünleşiyordum. Bu ikisi arasında bir seçim yapmak zorunda olduğumu hissettim. İki doğamın da hafızası ortaktı. Ancak diğer tüm yetiler aralarında eşit bölünmüştü. Jekyll, bazen derin bir endişeyle, bazen de tutkuyla Hyde'ın zevklerine ortak oluyordu. Ama Hyde, Jekyll'e karşı tamamen ilgisizdi. Onu sadece, takip edilmekten saklandığı bir mağara gibi hatırlıyordu. Jekyll'in Hyde'e olan ilgisi, bir babanın ilgisinden fazlasıydı. Hyde'ın Jekyll'e olan ilgisi ise bir oğulun ilgisizliği bile değildi. Jekyll olarak kalmayı seçmek, gizlice taptığım ve son zamanlarda beslediğim tüm o arzulara veda etmek demekti. Hyde olarak kalmayı seçmek ise, binlerce ilgi alanına ve arzuya veda etmek. Bir anda dostsuz ve nefret edilen biri olmak demekti. Pazarlık dengesiz görünebilir. Ancak terazide başka bir şey daha vardı. Jekyll, tutkularının yokluğundan dolayı büyük bir acı çekecekti. Hyde ise kaybettiği hiçbir şeyin farkında bile olmayacaktı. Koşullarım ne kadar garip olursa olsun, bu tartışma insanlık kadar eski ve sıradandır. Aynı teşvikler ve korkular, baştan çıkarılmış her günahkar için geçerlidir. Ve benim durumumda da öyle oldu. Işığa yakın olan tarafı, en iyi olanı seçtim. Ama ona tutunacak gücü, kendimde bulamadım. Evet, yaşlı ve huzursuz doktorun hayatını seçtim. Etrafımı arkadaşlarımla doldurdum, dürüst umutlar besledim. Özgürlüğe, gençliğe, hafif adımlara ve Hyde kılığında yaşadığım o gizli zevklere kararlı bir veda ettim. Ama bu seçimi yaparken, belki de bilincimin altında bir açık kapı bırakmıştım. Çünkü ne Soho'daki evi kapattım, ne de Edward Hyde'ın dolaptaki kıyafetlerini yok ettim. 2 ay boyunca kararıma sadık kaldım. 2 ay boyunca, daha önce hiç olmadığı kadar ciddi bir hayat sürdüm. Vicdanımın onaylamasının huzurunu yaşadım. Ama zamanla, o korkunun sıcaklığı sönmeye başladı. Vicdanımın övgüleri sıradanlaştı. Hyde'ın özgürlük arzusu ve özlemiyle yeniden işkence çekmeye başladım. Ve sonunda, ahlaki zayıflıkla dolu bir anda, iksiri bir kez daha karıştırdım. Ve o dönüştürücü iksiri içtim. Bir sarhoş kendi başına mantık yürüttüğünde, karşılaştığı tehlikeleri 500 kat artıran şey, onun o kaba ve fiziksel duyarsızlığıdır. Ben de bunu hiç düşünmemiştim. Yeter ki kendi durumuma, o tam ahlaki duyarsızlığa izin verilsin. Ve kötülüğe karşı o duyarsız hazırlık. Edward Hyde'ın ana karakteri tam olarak buydu.
Ama cezalandırıldığım şey, aynen bunlar oldu. Şeytanım uzun zamandır kafeste kalmıştı. Ve dışarı kükreyerek çıktı. İçtiğimde bile, daha fazla, daha sınırsız ve daha öfkeli bir hastalığa meyilliydi. Sanırım ruhumda esen o sabırsızlık fırtınasını uyandıran şey, mutsuz kurbanımın o nezaketiydi. En azından Tanrı'nın önünde ilan ediyorum ki, ahlaki olarak akıl sağlığı yerinde olan hiçbir insan, bu kadar acınası bir kışkırtma karşısında böyle bir suç işleyemezdi. Bu, hasta bir çocuğun oyuncağını kırmasından farksızdı. Ama ben, kendimi gönüllü olarak soyunmuştum. En kötümüzü bile cazibeler arasında bir dereceye kadar dengede tutan o içgüdülerden vazgeçmiştim. Benim durumumda, küçük bir düşüş bile bir felaketti. Anında cehennem ruhu içimde uyandı ve öfkeyle şahlandı. Sevinç dolu bir delilikle, o direnmeyen bedeni parçaladım. Her darbeden ayrı bir zevk aldım. Ve öyle ki, ta ki yorgunluk gelene kadar durmadım. Aniden, o deliryumun en tepe noktasındayken, kalbime soğuk bir korku saplandı. Bir sis dağıldı adeta. Hayatımın mahvolduğunu gördüm. O olay yerinden kaçarken, hem yüce hem de titreyen bir duygu içindeydim. Kötülük arzum tatmin edilmişti, ama yaşama hırsım en üst noktaya tırmanmıştı. Eve, Soho'ya koştum. İşimi garantiye almak için belgelerimi yok ettim. Oradan yola çıktım. Lambalarla aydınlatılmış sokaklarda, aynı bölünmüş zihin coşkusu içinde yürüyordum. Bir yandan suçumla böbürleniyor, gelecekte başkalarını nasıl dehşete düşüreceğimi düşünüyordum. Bir yandan da adımlarımı hızlandırıyor, peşimdeki intikamcının sesini dinliyordum. Haydn dudaklarında bir şarkı vardı. İksirini karıştırdı ve içerken ölen adama kadeh kaldırdı. Dönüşüm sancıları henüz bitmemişti ki. Henry Jekyll, şükran ve pişmanlık gözyaşlarıyla dizlerinin üzerine çöktü. Kenetlenmiş ellerini Tanrı'ya kaldırdı. Kendini kandırma perdesi yırtılmıştı. Baştan ayağa kadar. Hayatımı bir bütün olarak gördüm o an. Çocukluğumda babamın elini tutarak yürüdüğüm günleri. Profesyonel hayatımın kendini adayan işlerini düşündüm. Ve sonra, akşamın o lanetli dehşeti tekrar geldi. Yüksek sesle bağırmak istedim. Gözyaşları ve dualarla, hafızama hücum eden o korkunç görüntüleri ve sesleri boğmaya çalıştım. Ve yine de, dualarımın arasında, günahımın çirkin yüzü ruhuma bakıyordu. Pişmanlığın o keskin acısı azalmaya başladığında, yerini garip bir neşe aldı. Sorun çözülmüştü. HYDE bundan sonra imkansızdı. İster istemez, artık varoluşumun iyi kısmına mahkum kalmıştım. Ve bunu düşündüğümde ne kadar sevindim. Doğal yaşamın kısıtlamalarına dönmeyi ne kadar büyük bir alçak gönüllülükle kucakladım. Sık sık gidip geldiğim o kapıyı kilitledim. Ve anahtarı topuğumun altında ezdim. Ertesi gün, cinayetin gözden kaçmadığı anlaşıldı. Haydn suçluluğu tüm dünyaya açıktı. Ve kurban, toplumda yüksek mevkide bir adamdı. Bu sadece bir suç değildi. Trajik bir aptallıktı. Sanırım bunu öğrenmek beni mutlu etti. İyi dürtülerimin, dar ağacı korkusuyla desteklenip korunmasından memnundum. Jekyll artık benim güvenli sığınağımdı. HYDE bir an bile dışarı baksa, herkes onu öldürmek için ellerini kaldıracaktı. Gelecekteki davranışlarımla geçmişi telafi etmeye karar verdim. Ve dürüstçe söyleyebilirim ki, bu kararlılık bir işe yaradı. Geçen yılın son aylarında acıları hafifletmek için nasıl samimiyetle çalıştığımı biliyorsunuz. Günlerin başkaları için yararlı, kendim içinse sessiz ve mutlu geçtiğini biliyorsunuz. Ama aynı zamanda, bu iyi niyetli ve masum hayattan gerçekten yorulduğumu da söyleyemem. Her gün bundan daha çok keyif alıyordum. Fakat hala, o ikili doğamın lanetini taşıyordum. Tövbemin ilk heyecanı aşındıkça, uzun zamandır bastırılmış olan o karanlık tarafım, özgürlük için hırlamaya başladı. Hayda dönüşmeyi düşünmüyordum. Bu fikir beni çılgına çevirirdi. Ama vicdanımla oynamaya başladım. Ve tıpkı sıradan bir günahkar gibi, sonunda kendi zayıflıklarıma yenik düştüm. Her şeyin bir sonu vardır. Bardak sonunda taştı. Kötülüğe karşı duyduğum bu yüzeysel küçümseme, nihayet ruhumun dengesini bozdu. Ama yine de telaşlanmadım. Düşüş doğal görünüyordu. Sanki o keşfi yapmadan önceki eski günlerdeki gibi. Güzel, açık bir Ocak günüydü. Ergen karların altında ıslak, ama bulutsuz bir gökyüzü. Regent's Park kış kuşlarının cıvıltılarıyla doluydu. Güneşte bir bankta oturdum. İçimdeki hayvan, dudaklarını yalayan bir hafızayla uyanıktı. Ruhani tarafım ise biraz uyumuş,
Tövbe sözleri veriyordu ama henüz eyleme geçmemişti. Sonuçta, diye düşündüm. Ben de komşularım gibiydim. Sonra gülümsedim. Kendimi diğer insanlarla karşılaştırdım. Benim aktif iyi niyetimi, onların tembel acımasızlığıyla kıyasladım. Ve tam o kibirli düşünce anında, üzerime korkunç bir mide bulantısı ve ölümcül bir titreme geldi. Bunlar geçtiğinde beni baygın bir halde bıraktı. Ve sonra, o baygınlık azaldıkça, düşüncelerimde bir değişiklik hissettim. Daha büyük bir cesaret, tehlikeyi küçümseme, bütün bağların kopuşu. Aşağıya baktım. Kıyafetlerim, küçülen bedenimin üzerinde torba gibi asılı duruyordu. Dizimde duran elim, damarlı ve tüylüydü. Ben, bir kez daha Edward Hyde olmuştum. Bir an önce tüm insanların saygısını kazanan o adam. Zengin, sevilen, evindeki sıcak yemeği bekleyen adam yoktu artık. Şimdi insanlığın ortak avıydım. Avlanmış, evsiz, tanınan bir katil, dar ağacının kölesi. Aklım sarsıldı, ama tamamen dağılmadı. Daha önce de fark etmiştim. İkinci karakterime büründüğümde yeteneklerim keskinleşiyor, zihnim daha esnek oluyordu. Jekyll teslim olabilirdi belki, ama Hyde'nin önemini kavramıştı. İlaçlarım laboratuvardaki dolaptaydı. Onlara nasıl ulaşacaktım? Şakaklarımı ellerimle ezerek çözmeye çalıştığım soru buydu. Laboratuvar kapısını kapatmışım. Eve kendi kapımdan girmeye çalışsam, kendi hizmetçilerim beni dar ağacına gönderirdi. Başka birini kullanmam gerekiyordu. Ve Lanyon'u düşündüm. Ona nasıl ulaşacaktım? Onu nasıl ikna edecektim? Sokakta yakalanmaktan kaçsam bile, onun huzuruna nasıl çıkacaktım? Tanınmayan, nefret uyandıran bir ziyaretçi olarak, ünlü meslektaşı doktor Jekyll'in çalışma odasını aramasını nasıl isteyecektim? Sonra hatırladım. Orijinal karakterimden bir parça hala bendeydi. Kendi el yazımla yazabilirdim. Bu fikir zihnimde çaktığı anda, izlemem gereken yol baştan sona aydınlandı. Bunun üzerine kıyafetlerimi elimden geldiğince düzelttim. Yoldan geçen bir taksi çağırdım. Adını tesadüfen hatırladığım Portland Street'teki bir otel yola koyuldum. Görünüşüm gerçekten komikti. Kaderin bu giysilere bürünmesi ne kadar trajik olsa da, sürücü neşesini gizleyemedi. Şeytani bir öfkeyle dişlerimi gıcırdattım. Ve yüzündeki o gülümseme dondu. Onun için iyi bir şeydi bu. Kendim içinse daha iyiydi, yoksa onu arabadan aşağı fırlatacaktım. Otele girerken etrafıma öyle karanlık bir bakış attım ki, görevliler titredi. Yüzüme bile bakmaya cesaret edemediler. İtaatkar bir şekilde emirlerimi aldılar. Beni özel bir odaya götürdüler ve yazı malzemelerini getirdiler. Hyde, hayatı tehlikede olan bir yaratıktı artık. Aşırı öfkeyle sarsılan, cinayet arzusuyla yanan, acı çektirmek isteyen bir yaratık. Yine de, zekiydi. Büyük bir irade çabasıyla öfkesini bastırdı. İki önemli mektup yazdı. Biri Lanyon'a, biri Poole'a. Mektupların ulaştığından emin olmak için onları taahhütlü olarak gönderdi. Ondan sonra, özel odada tüm gün ateşin başında oturdu. Tırnaklarını kemirerek, korkularıyla baş başa otururken, garson onun gözlerinin önünde ürperiyordu. Ve gece tam olarak çöktüğünde, kapalı bir arabanın köşesine çekildi. Şehrin sokaklarında saatlerce dolaştı. O, diyorum. Çünkü, ben, diyemiyorum. O cehennem zebanisinde insani hiçbir şey yoktu. İçinde korku ve nefretten başka hiçbir şey yaşamıyordu. Ve nihayet, sürücünün şüphelenmeye başladığını hissedince arabayı bıraktı. Üzerine uymayan o kıyafetlerle yaya olarak yola koyuldu. Gece yolcularının arasında, içindeki o iki karanlık tutkuyla bir fırtına gibi esti. Hızla yürüdü. Korkuları tarafından avlanıyordu. Kendi kendine mırıldanıyor, tenhalarda gizlice ilerliyor. Gece yarısından onu ayıran dakikaları sayıyordu. Bir ara bir kadın ona yaklaştı. Sanırım bir kibrit satmak istedi. Yüzüne bir darbe indirdi ve kadın kaçtı. Lanyon'un evinde kendime geldiğimde, eski dostumun dehşeti belki beni biraz etkilemişti, bilmiyorum. En azından, o saatlere geriye dönüp baktığımda duyduğum nefretin yanında bu sadece bir damlaydı. Üzerime büyük bir değişim gelmişti. Artık beni zorlayan şey dar ağacı korkusu değil. Varoluşun kendisinden duyduğum korkuydu. Hyde olmaktan korkuyordum. Lanyon'un beni lanetlemesini adeta bir rüyada dinledim. Kendi evime gelip yatağa girmem de bir rüya gibiydi. Günün o ağır bitkinliğinden sonra, derin bir uykuya daldım. Beni sıkan kabuslar bile o uykuyu bölemedi. Sabah uyandığımda sarsılmış ve zayıftım, ama ferahlamıştım.
İçimde uyuyan o vahşi yaratıktan hala nefret ediyor ve korkuyordum. Bir önceki günün dehşetini elbette unutmamıştım. Ama yine evimdeydim. Kendi evimde ve ilaçlarımın yanında. Kaçışımın verdiği minnettarlık içimde öyle güçlü yanıyordu ki, neredeyse umudun parlaklığıyla yarışacaktı. Kahvaltıdan sonra avluda rahatça yürüyordum. Soğuk havayı keyifle içime çekiyordum. Derken, yine o tarif edilemez hisler üzerimi kapladı. Değişimin habercisi olan o hisler. Çalışma odama sığınacak kadar ancak zaman bulabildim. Ve tekrar, öfkeyle dolup taşan Hyde'a dönüştüm. Bu sefer beni kendime getirmek için çift doz gerekti. Ve ne yazık ki, 6 saat sonra, ateşe üzgün bir şekilde bakarken, sancılar yine geri döndü. İlacı yeniden almak zorunda kaldım. Kısacası, o günden itibaren, Jekyll'in yüzünü takınabilmek ancak devasa bir çabayla ve ilacın anlık etkisiyle mümkün oluyordu. Günün ve gecenin her saatinde, o meşhum titreme beni yakalıyordu. Hepsinden öte, sandalyemde biraz uyuklasam ya da bir an bile uyuyakalsam, uyandığımda karşımdaki her zaman HYDE oluyordu. Bu sürekli yaklaşan felaketin baskısı altında ve kendimi mahkum ettiğim uykusuzlukla, insan gücünün ötesinde bir acı çekiyordum. Bedenen ve zihnen çökmüş, ruhu çekilmiş bir yaratığa dönüştüm. Ve tamamen tek bir düşünceyle meşguldüm, diğer benliğimin dehşeti. Ama ne zaman uyusam, ya da ilacın etkisi geçse, neredeyse hiçbir geçiş sancısı çekmeden Hyde'a dönüşüyordum. Korku imgeleriyle dolu bir hayat. Sebepsiz nefretlerle kaynayan bir ruh. Ve bu öfkeli enerjiyi taşıyamayacak kadar zayıflamış bir beden. Hyde'ın gücü, Jekyll'in hastalığıyla birlikte büyüyordu. Ve şimdi, ikisini bölen nefret her iki tarafta da eşitti. Jekyll için bu, hayati bir içgüdüydü. Artık o şekil bozukluğunu tamamen görüyordu. Bilinci ve varlığı onunla paydaş olan o yaratığı. Ölümüne ortak olan o varlığı. Ve bu bağların ötesinde, Hyde'ı düşündükçe, sıkıntısının en acı kısmı şu oluyordu. Tüm bu yaşam enerjisi, sadece cehennemden gelme değil, aynı zamanda organik olmayan bir şeydi. Şok edici olan buydu. Çukurun balçığı sanki çığlık atıyor ve konuşuyordu. Şekilsiz toz hareket ediyor, günah işliyordu. Ölü ve biçimsiz olan şey, yaşamın dizginlerini ele geçirmişti. Ve bu isyankar dehşet, ona bir eşten daha sıkı, bir gözden daha yakın bağlanmıştı. Kendi etinde kafese girmişti. Onun mırıldandığını duyuyor, doğmak için mücadele ettiğini hissediyordu. Ve her zayıflık anında, uykunun getirdiği o savunmasızlıkta, HYDE galebe çalıyor ve onu hayattan uzaklaştırıyordu. Hyde'ın Jekyll'e olan nefreti ise farklı bir boyuttaydı. Dar ağacı korkusu, onu sürekli geçici bir intihara zorluyordu. Asıl bedenine geri dönüp bir gölge gibi saklanmak zorunda kalıyordu. Ama bu zorunluluktan nefret ediyordu. Jekyll'in çökmüş olmasından nefret ediyor, onun kendisinden tiksinmesine kin besliyordu. Bu yüzden bana maymunca şakalar yapardı. Kitaplarımın sayfalarına el yazımla küfürler yazar, mektuplarımı yakar. Babamın portresini yok ederdi. Ve gerçekten de, ölüm korkusu olmasaydı, beni yok etmek için kendini de çoktan mahvederdi. Ama hayat sevgisi harikadır. Daha da ileri gidiyorum. Ben, bu bağlılığın aşağılığını düşündüğümde bile. İntihar ederek bu bağı kesme gücümden korktuğumda, içimde ona karşı bir acıma hissi buluyorum. Bu tanımı uzatmanın bir anlamı yok. Zamanım tükeniyor. Böyle bir işkenceye kimsenin maruz kalmadığını söylemek yeterli olacaktır. Ve yine de, bunlara bile bir alışkanlık geldi. Bir hafifleme değil elbette. Ama ruhsal bir duyarsızlık, umutsuzluğun getirdiği bir kabulleniş. Ve cezam yıllarca sürebilirdi. Eğer o son felaket başıma gelmeseydi. Ve beni kendi yüzümden ve doğamdan tamamen koparmasaydı. İlk deneyimden beri yenilemediğim o özel tuz tükenmeye başladı. Taze malzeme sipariş ettim, karışımı hazırladım. Fokurdama oldu, ama renk değişimi gerçekleşmedi. İçtim ve hiçbir etkisi olmadı. Pool'a Londra'daki tüm eczaneleri gezdirttim. Boşuna. Ve şimdi anlıyorum ki, ilk kullandığım malzeme saf değildi. Ve o bilinmeyen katık, ilacın etkisini sağlayan şeydi. Yaklaşık bir hafta geçti. Ve bu satırları, eski tozların son etkileri geçerken yazıyorum. Bu, Henry Jekyll'in kendi düşüncelerini düşünebildiği ya da kendi yüzünü aynada görebildiği son anlar. Ne kadar da üzücü bir şekilde değişmiş. Yazıyı bitirmek için fazla gecikmemeliyim. Çünkü bu anlatı buraya kadar yıkımdan kaçabildiyse,
Bu tamamen büyük bir dikkat ve şans sayesindedir. Yazma eylemi sırasında dönüşüm geçirirsem, HYDE bu kağıtları parçalar. Ama bir süre geçerse, o muazzam bencilliği ve anın sınırları, metni onun kininden koruyabilir. Zaten ikimizin de üzerine çöken bu felaket, onu da değiştirdi ve ezdi. Yarım saat sonra, o nefret edilen kişiliğe sonsuza dek büründüğümde, nasıl titreyeceğimi biliyorum. Sandalyemde oturup korkuyla ağlayacağımı. Bu odada, yani son sığınağımda yürüyüp her sese kulak kabartacağımı biliyorum. HYDE dar ağacında mı ölecek? Yoksa son anda kendini kurtaracak cesareti bulabilecek mi? Tanrı bilir. Artık umursamıyorum. Bu benim gerçek ölüm saatimdir. Ve bundan sonra olacaklar, beni değil, bir başkasını ilgilendiriyor. İşte, kalemi bırakıyorum. Ve bu itirafın mühürünü basarken, o mutsuz Henry Jekyll'in hayatına son veriyorum.